Merhaba, nasılsın? İş görüşmesinde fiyat pazarlığı. Tadından yenmez. Son derece güzel bir konu. Çok önemli bir konu. O pazarlığı düzgün yapamazsan 5 yıl beklersin o maaşı almak için, 10 yıl beklersin o maaşı almak için. Neden onlar daha fazla maaş alıyor gibi böyle bakarsın. Şimdi hemen ikiye ayırıyoruz yine tecrübesiz, zavallıcık üniversite mezunları, yeni üniversite mezunları ve tecrübeliler. Şimdi birinci kural şu. Abi açız yok. Şunu yapacaksın. İstediğin paradan daha yükseğini söyleyeceksin. Bitti. Hedeflediğim rakam budur. Kazanmayı düşündüğüm rakam budur. Saçma sapan bir şey söylemediğin sürece karşı taraf sen fazla para istiyorsun diye onun senden vazgeçtiğini düşünmüyorum. Zaten bak kurumsal iş görüşmelerinden söz ediyoruz. Yani bireysel de işler değişir zaten. Yani adam farklı şeyler vardır. Hem bunu yapacaksın hem şunu yapacaksın hem bunu yapacak. Kurumlarda bellidir. O kategoriden aldığı maaş da bellidir zaten. Yani onu da bir öğreni var. Artık iletişim çağındasın. Ara sor. Ya git, tamam mı? Hiçbir şey mi bilmiyorsun? Git aynı firmanın çalışanının, affedersiniz ben iş görüşmesine gideceğim. Maaşlar ne kadardır? Lütfen yardımcı olur musunuz diye. Mutlaka biri çıkar söyler bak maaşlar bu kadardır diye. Ama ilk başta şu kadar alıyordum falan, oraları da fazla ciddi alma. Yani bırak seni kazanmak için onlar istediğin para çok yüksek. Bu parayı alamazsın. Ama çalışırsan zamanla buraya çıkabilirsin falan dediği zaman en azından yani düşükten başlatmaz seni, öyle söyleyeyim. Şimdi tabii tecrübesiz arkadaşlarla tecrübeli arkadaşların buradaki olayları tamamen farklı. Ama dediğim gibi ne istediğini bilmen önemli. Yüksek rakam söyle, inebilecek bir pazarlık payı olsun. Şu da saçma olur. İşte 10 isteyip 1 dediklerinde kabul etmen de saçma olur. O yüzden yani bir 2 katına geçmesin. 2-3 katı. Yani fiyatı istemekten korkma. Ben de böyle bir hayat kuracağım, buraya adapte olacağım, benim ihtiyaçlarım vardı, şöyleydi, böyleydi, çalışmak elbette istiyorum ama işin bir de maddi durumu var, maddi gerçekler var. Üniversiteli genç arkadaşım, mezun arkadaşım bunları söyleyebilir. Ama arkadaşlar bana sorarsanız dediğim gibi mutlaka satışla ilgili bir işe girin. İlk işler özel sektörde. İkinci olarak firma güzelse girin. Yani. Ama firma iyi değilse kesinlikle yüksek para isteyin. Çünkü ilk işinizde de bu önemlidir. Yani ilk işinde senin ilk girdiğinde kazandığın para o kadar önemli değil. Hangi firmaya girdiğin önemli. Bak bu başlangıç çok önemlidir. İsim olsun, kurum olsun bu sana birçok kapıyı açar. Şimdi asıl gelelim tatlı kısma, tecrübeli arkadaşlar. İş değiştirirken evli misin, bekar mısın, şehir mi değiştirmeni bekliyorlar. Ya bu fiyat pazarlığı o kadar enteresandır ki bazen seni ikna etmek için bunu kullanırlar. Yani gitmeyeceksindir. Ya bugün başıma şey geldi. Böyle yine önemli bir firma iş teklifinde bulunuyor ama tabii insan bilemiyor kabul etse miydim etmese miydim düşünüyorsun da sürekli arabanın üzerinde olacaksın. İnanılmaz yoğun bir iş. Eve falan yani haftada bir iki uğradın yani iş bu. İş bu. Aldığım paranın çalışıyordum bir kurumda. Aldığım paranın 2-3 katını söyledim. Bu kadar alıyorum diye. Yani pazarlık payına değil. Aldığım para bu kadar zaten. Bana aynen şöyle kadındı. Saygın Bey lütfen komik rakamları konuşmayalım dedi. Yani söylediğim rakam komik değildi yani. Onu biliyorum komik olmadığını. Hani aldığım maaş olarak söylediğim rakam ki 2 katını teklif etmesi falan lazım iş değiştirirken. Komik rakamları konuşmayalım, bunları konuşmayalım, işi konuşalım dedi. Çünkü işe takıktım. Ve o işi kabul etmemiştim. Yani rakamı da duyamamıştım. Ama dediğim gibi hani istedikleri fedakarlıklar çok fazlaydı. Yani sana ne vaat ettikleri çok önemli. Artık firmalar şu araba veriyoruz, benzin veriyoruz, yol falan bunları da çok fazla kullanıyorlar. Bunlar artık senin tercihine göre yani
senin için sana altına araba vermeleri ve benzin masraflarını kendilerine karşılaması önemliyse, araban yoksa bu tercih edilebilir bir şey. Şimdi yüksek para isteyeceksin tabii ki. Özellikle bir işte çalışıp başka bir işte çalışmak istiyorsan, yani bir işe sahipsen, başka bir yerle görüşüyorsan istediğin para çok yüksek olmalı. Burada tabii önemli olan kim kime geldi. Onlar mı seni bulup teklif? Onlar zaten seni bulup teklif ettiyse o para ceplerindedir yani. Onu gidip alacaksın. Ha, sen gidiyorsan yine alacaksın. Bir kere de şöyle olmuştu. Yönetici kadın, istediğiniz para çok yüksek dedi. Burada tartışmadım. Şunu dedim. Siz de dedim haklısınız. Birçok üniversite mezunu, bu işte çalışmak isteyen ve asgari ücrete razı olacak çok kişi var. Bence yüzlerce, binlerce insan bulabilirsiniz bu konuda. Şimdi öyle dediğin zaman bu bir satış tekniğidir. Hemen karşı tarafın yanında yer alma. Ya evet doğru. Ya nasıl doğru? Git dedim. Yani aslında şunu diyorum. Sen firmanda tecrübesiz eleman çalıştırmak istiyorsan çalıştır. Ya da bu parayı kabul edecek çok kişi var. Onları çalıştır. Hani sen böyle çalış. B takımıyla çalış. Ben A takımıyım. Ben bu parayı istiyorum. Ama tabii bunu söyleyebilecek iş deneyimi de arka planda var. Oradaki elektriğe göre bak, fiyat pazarlığı oldu o iş. Onu da söyleyeyim. İstediğim rakamlara yakın rakamlar oldu. Güzeldi o zaman maaş stratejileri vesaire. Bak, firmalar, kurumsal firmalar güçlüler ve istediklerini alabilirler. Özellikle yöneticiler. Başarı hırsı var. Şimdi özel firmada yöneticisin, bir ekibin var. O ekibin başaramadığının hesabını sen vereceksin. Diyor ki sana bu maaş bu fiyata kadar alabilirsin. Bir de şöyle bir şey vardır. Ya ben biraz daha fazla istiyorum. Çok iyi biri var. Şimdi sen takımını, teknik direktörsün. Takımını zayıf futbolculardan mı kurmak istersin? Yönetici demiş ki sana şu paraya kadar çık, alabildiğinin en iyisini alırsın. Hatta yönetici dersin ki bak bunu alalım. Bu psikolojiyi iyi yakalamak önemli. Bu psikolojiyi yakalarsan çok başarılı olabilirsin. Biz aynı takımda olacağız. Bunları beraber başaracağız. Beni al takımına, ben oynamalıyım gibi bir yaklaşım başarılı bir sonuç getirir. Fiyat pazarlığı en önemli satıştır. Fiyat pazarlığını sonuna kadar yap. Bunu biz en çok bu kadar veririz, en çok şu kadar veririz. Bak burada özele çok girmek istemiyorum. Yani bana bu kadar para yeter ya da bana bu kadar, benim yaşam standardım yüksek kardeşim, biz bunun için mi okuduk? Bak onu ben bilemem. Ama ben şunu bilirim. Adamın verebileceğinin en iyisini al. Bak bunun bir yararı daha var. 10 istedin, 7 verdi. 7'ye anlaştınız. Bunu bir de ne olur biliyor musun? Ya bu adam 10 istiyordu bak. Hep akıllarında bu olacak. Bu artı mı eksi mi? Şöyle artı. Sen başarılıysan ya bu adamı bak elimizden kaptırmayalım. Biz 10 dedik, 7'yi ikna ettik. Bak 10'a çıkartalım. Bak bu 10 istemişti. Hep akıllarında bu olacak. Ama sen 3 deyip adamlar 5 verince ya, istediğinin kaç katını verdik zaten yani. Kim verecek başka? Burada bir de bir değer belirleme olayı var. Mutlaka yüksek iste. Mutlaka yüksek iste. Tecrübesizsen azıcık yüksek iste, tecrübeliysen daha çok yüksek iste. Bir işte çalışıyorsan ve teklifi onlar getirdiyse bayağı yüksek isteyebilirsin. Başarılar dilerim, kolay gelsin.